Aşıksan vur söze, şoförsen bas gaza. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Ulan benimle eğlenir misin? Ula ağa pokunun üstüne pok olur mu la? Hangi ağlı kitabında yazıyor bu? Töremizin de içine hangisiniz namussuzlar? Kaç kişi bilir ki isminin ardındaki mücadeleyi? Küçücük evinden kalktın geldin sinemanın yoluna. Az gittin, uz gittin ama sen sabrını kundak ettin kendine. Düştün İstanbul'un renkli sokaklarına. Sonra da bir arayışın öyküsünü başlattın. Hababam sınıfının Badi Ekrem'i, Tosun Paşa'nın lütfüsü, gülen gözlerin vecisi, neşeli günlerin ziyası, Çiçek Abbas'ın Şakir'i, Eşkıya'nın Baran'ı, Yeşilçam sinemasının altın ismi, Şener Şen. Gecekondu mahallesinde büyür, yoksulluğu çok iyi bilir. Çocukluğu babaların çocuklarını dövmesinin normal karşılandığı yıllarda geçti. Babasının aç kalırsın deyip oyuncu olmasını istemediği biridir. Karla kaplı, tek göz bir evde öğretmenlik yapar. Bilir Anadolu insanını. İyi kötü geçinir ama oyunculuk çağırır onu. Uğruna işportacılık yapacağı, parasız kalacağı oyunculuk günden güne ruhunu kaplar. Gel der. O da bu çağrıya yanıt verir. Öğretmenliği ve yıllardır biriktirdiği ne varsa geride bırakır. Asıl adı Ali Haydar olan Şener Şen 26 Aralık 1941 tarihinde Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelmiştir. Babası Ali Şen, Türk sinemasının en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Ali Şen, oyuncu olmadan önce kendi halinde bir marangozdu. Tiyatroya başlaması da sahne için dekor yapmasıyla başladı. İlk defa o zaman sahne tozunu yuttu ve o zamandan itibaren kendini tiyatroya adayarak sinema tarihimizin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Çoğu zaman zalim bir kötü adam olarak, bazen de pamuk gibi birisi olarak izledik onu yıllarca. Aynı şekilde oğlu Şener Şen'i de. Şener Şen çocukluğunu ben gecekondu çocuğuyum. Biz küçükken dayak yedik. Dayak zaten o dönemin eğitim biçimiydi. Dolayısıyla farkında değildik dayak yediğimizin. Çünkü herkes dayağını yemiş öyle okula geliyordu diyerek anlatır. Şener Şen'in tiyatro ile tanışması lise yıllarına denk gelir. 16 yaşında Yeşil Sahne isimli amatör bir oyunda rol aldıktan sonra tiyatronun onu ne kadar cezbettiğini anlar. Liseyi bitirdikten sonra önce 3 ay İzmit'te, sonra da Muş'un en ücra köyünde 3 yıl sınıf öğretmenliği yapar. Maaşı iyi kötü geçinmesini sağlar ama tek göz evinde sık sık geçmişi düşünür. Özellikle de lisede yuttuğu sahne tozunu. Bir süre sonra öğretmenliği bırakıp tiyatro oyuncusu olmaya karar verir. Ama babası Ali Şen oynadığı çoğu rol gibi sert mizaçlı biridir ve oğlunun bu kararına itiraz eder. Gelin görün ki Şener Şen oyuncu olmayı kafasına koymuştur bir kere. İstifasını verip İstanbul'a gider. İlk iş şehir tiyatrolarına başvurur. Fakat kadro yoktur. Ancak bir oyunda asker rolünde 20 figüranın biri hastalanırsa onun yerine oynayabileceği söylenir. Şener Şen adeta havalara uçar ve ne de olsa bir tiyatro oyununda yer alacağını düşünür. Ama çok geçmeden hayatın gerçek yüzüyle karşılaşır. Geçimini sağlamak için para kazanması gerekir. Bu uğurda hangi işleri yapmaz ki Şener Şen? İşportacılıkla başlar. Ama daha ilk gün Sirkeci'de bir yol kenarında kurduğu tezgahta eşarp satarken zabıtalara yakalanır. Daha sonra bu iş böyle olmaz deyip ehliyet alır ve dolmuş şoförlüğü yapar. Kim bilir, Çiçek Abbas'taki manileri belki de o yıllardan biliyordu. Şener Şen tüm bunları yaparken bir yandan da her gün hiç yılmadan soluğu tiyatronun kapısında alır ve hastalanan figüran olup olmadığını sorar. En sonunda tiyatro müdürü onun azmine hayran kalır ve şehir tiyatrosunun kadrosuna alır. Birçok tiyatro oyununda rol alır. Ama çileli günler hemen bitmez. Çünkü tiyatrodan kazandığı parayla geçinmesi imkansızdır. Böylece babasının ısrarıyla sinema yolculuğuna başlar. Sinemada ilk olarak set işçiliği, suflörlük, seslendirme gibi kamera arkası işlerde çalışır. Seslendirme yaptığı filmlerin yönetmenlerine sürekli aynı ricada bulunur. Figüran olarak beni de çağırın. Ama tek bir şartım var. O da yemeğimi aynı gün alırım. Böylece 6 yıl boyunca çeşitli filmlerde figüranlık yapar. Hatta bazı filmlerdeki rolü öyle küçüktür ki sadece dayak yemek için oynadığı sahneler bile olur. Günübirliğine rollere giderdim. Orada da tam tersiydi. Ya işte dayak yiyen adam, ya jöne haber getiren adam. Bana birer günlük işlerim biterdi. Yıllar böyle geçerken ilk önemli rolünü sonunda alır. Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in keşfetmesiyle Hababam sınıfında Badi Ekrem olarak karşımıza çıkar. Badi Ekrem büyük bir hit olur ve günümüzde bile ilk kez izleniyormuşçasına büyük bir keyif verir herkese. Filmde beraber rol aldığı Kemal Sunal'la birlikte müthiş bir ikili olurlar ve bu birliktelikleri uzun yıllar boyunca devam eder. Bu ikili sayesinde sinemamız Süt Kardeşler, Davaro, Tosun Paşa, Kibar Feyzo ve Çöpçüler Kralı gibi unutulmaz filmleri kazanmış olur.
Usta oyuncu Kemal Sunal'a Şener Şen'le ilgili görüşleri sorulduğunda şunları der. Şener Şen benim arkadaşımdır. İyi oyuncudur ve kabiliyetlidir. Şener'le birlikte oynuyorduk. Benim bir sürü filmimde oynadı. Açmazcılık yapıyordu yani. Kavuklu Pişeker ikilisini oluşturuyorduk. Şimdi tek başına bir deneme yapıyor. Bilemiyorum. Daha onu göreceğiz ama belli mesuliyetleri alıp film yapacağına ikinci adamı oynamaya devam etseydi kendisi için daha hayırlı olurdu der. Şener Şen ise Kemal Sunal için şunları söyler. Başarının formülü yoktur. Olsaydı herkes bu formülü kullanırdı. Başarısızlık da ortadan kalkardı. Kemal gerçekten Yeşilçam'ın starıdır. Zaten sinemada star demek, üzerine yatırım yapılan, proje yapılan oyuncu demektir. Kemal yıllardır en yüksek ücreti alarak sinemada starlığını devam ettirmektedir. Ve yıllardır da bu durumda bir değişiklik olmamıştır diyerek daha naif konuşur. İlyas Salman, Şener abiyle çok nadir görüşüyoruz. İletişim koptu açık söylemek gerekirse. O Yavuz Turgul'la birlikte çalışıyor. Ben sadece teklif bekliyorum sinema için. Yavuz Turgul 4-5 yılda bir senaryo yazıyor. Şener abi orada oynuyor. Onun dışında bir şeyle ilgilenmiyor açıkçası. Kırgın değilim, kızgın da değilim. Yalnız bir düşüncem var. Biraz halka açılsa daha iyi olur. Sebebini bilemem. Ketum bir kişiliği var, saklı bir kişiliği var. Onu bilemiyorum. Bunu eleştiri olarak da algılayabilir. Bir kardeşin, bir abiye sistemi olarak da algılayabilir. Ama ben Şener abiye biraz daha açık, biraz daha net, biraz daha olaylara tavır koyan bir insan olmasını bekliyorum açıkçası der. Bunu eleştiri olarak da algılayabilir. Bir kardeşin abiye sistemi olarak da algılayabilir. Ama ben Şener abinin biraz daha açık, biraz daha net, biraz daha olaylara tavır koyan bir insan olmasını bekliyorum açıkçası. Bu soru Kemal Sunal'a sorulduğunda sene 1985'i gösteriyordu. O dönem piyasaya hakim olan işletmeciler Şener Şen çok tutuluyor. Bir filmde başrol oynatalım isteği Arzu Film ve yönetmen Ertem Eğilmez'e kadar gelir. Fakat Şener Şen için tehlike çanları çalmaya başlar. Şener Şen o güne kadar yaptığı bütün filmlerde sahtekar, dolandırıcı, üçkağıtçı, kırsal kesimdeki uyanık tiplemeleriyle hafızalara kazınmıştı. Ona yapılan bu başrol teklifi halkın isteğidir. Yapımcıların kendine biçtiği ikinci adam olmayı reddeder ve halkın karşısına kendini tekrar eden bir rol yerine yepyeni bir Şener Şen olarak çıkar. Hatta yönetmen Ertem Eğilmez'e yapımcıların istediği filmi yapmam, başrol oynayacaksam kendi istediğim filmi yaparım diyerek son noktayı koyar. Şener Şen'in o dönem aklındaki ilk film Başar Sabuncu'nun Namuslu filmidir ve bu film olacaksa oynarım, diğer filmlerde rol almam diyecektir. Filmde Mehmet Ali Rıza Bey son derece işine saygı gösteren namuslu bir vatandaştır. Bu nedenle çevresindekiler onu hor görerek aşağılar. Zimmetine para geçirdiği ansa itibar görecek, çevresi tarafından baş tacı edilecektir. Ertem İlmez Şener Şen'i bu dönem son kez uyarır. Eğer bu film tutmazsa senin hayatın başlarken biter. Bir daha bu fırsatı asla yakalayamazsın. Fakat diğer seçenekte yılda 5-6 film yaparsın, para da kazanırsın der. Oysa Şener Şen yoksulluğun göbeğinden geldiği için risk almadan hedefe ulaşılamayacağını çok iyi bilir. Namuslu filmini çektiği sırada 42 yaşındadır. Bu filmle beraber Yeşilçam'da star sisteminin çöktüğü ve sinema salonlarının bir kapandığı o yıllarda seyirciyi sinemaya çekmeyi başaran bir isim haline alır. Yeşilçam'ın her ne kadar bittiği dilden dile dolaşılsa da Şener Şen başrolünü oynadığı bu filmle bütün tabuları yıkar ve Namuslu filmi o yıla damgasını vurarak gişe hasılat rekorundaki ilk 10 film arasındaki yerini alır. Namuslu'dan sonra Nesli Çölgeç'in Züğürt Ağası'nda yoksullaşmış temiz yürekli bir köy ağasını, milyarderde piyangodan büyük ikramiye kazanan dar gelirli bir memuru, Muhsin Bey de Uğur Yücel'in canlandırdığı şarkıcı olma heveslisi bir gence menajerlik yapan babacan ve duygulu bir karakteri başarıyla oynar. Seyircinin alkışladığı arabesk ve Amerikalı filmlerinden sonra Türk sinemasında bir devrim olarak nitelenen Eşkıya filminde yine Uğur Yücel'le birlikte sergilediği oyun büyük yankılara yol açar. Bu filmin döneminde 3 milyona yakın seyirciye ulaşması inceleme konusu olmuş, daha sonraki zamanlarda film piyasasının yönünü de etkilemiştir. Gönül Yarası ve Kabadayı filmlerinde de başarı çizgisini yükseltmeyi sürdürür. İkinci Bahar adlı televizyon dizisinde Türkan Şoray ile birlikte sergilediği oyunculuğu seyirciyi ekranlara bağlamıştır. Antalya Film Festivali'nde 3 kez en iyi erkek oyuncu seçilir. Bir kez de yurt dışında Valencia Film Festivali'nde bu ödüle layık görülür. Bunun gibi daha birçok festivalde çeşitli ödüller kazanır. Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde, Şener Şen hakkında şu sözleri söyler. Eğer bu adam Amerikalı olmuş olsaydı, posterlerini Uganda, Somali gibi şehirlerin yanı sıra küçük köy evlerinde bile resimlerini görebilirdik. Onlarca filmde oynadı Şener Şen. Ama sadece oynamakla kalmadı, girdiği her rolle de aklımıza kazındı. Onun Türk sinemasına kazandırdıklarını sadece birkaç kişi daha yapabilmiştir. Ne kadar anlatsak az aslında.
Şener Şen filmlerinde kariyerinin bir döneminden sonra yönetmen ve senarist olarak Yavuz Turgul'la çalışmaya başlar. Hem iş arkadaşlığı hem dostluk birlikte ilerler. Öyle ki zaman geçer, Şener Şen Yavuz Turgul'un senaryoları dışında hiçbir filmde oynamaz. Oynadığı film sayısı yıllara yayılır. Daha az filmde görünür. Bunun sebebini merak eden seyircisine ve kamuya açıklaması hep senaryoda seçici davranıyorum. Her filmde oynamak istemiyorum. İyi senaryo gelmiyor olarak yapar. Ama bu tutumu hem onu sinemadan uzaklaştırır hem de izleyiciden mahrum bıraktırır kendini. Seyirci onu özler. Yeni filmlerde, yeni rollerde görmek ister. Ama nafile. 1996 yılında Eşkıya, 2004 yılında Gönül Yarası, 2007 yılında Kabadayı, 2010 yılında Av Mevsimi, 2017 yılında Yol Ayrımı filmlerinde oynar. Yani 21 yılda sadece 5 filmde oynar. Düşünebiliyor musunuz? 21 yılda hepi topu 5 film. Şener Şen'in en büyük hatası iyi senaryoların sadece Yavuz Turgul tarafından yazıldığını düşünmesi. Evet, Yavuz Turgul iyi senaryo yazıyor, güzel filmler yaptı ama Türkiye'de her yıl yüzlerce film çekiliyor. İçlerinden çok güzel senaryolar, çok güzel filmler çıkıyor. Şener Şen bu senaryolardan hiç mi birini beğenmedi? Hepsi mi kötü bu senaryoların? Tabii ki değil. Yanlış olan Şener Şen'in bu senaryoları baştan kapıları kapatması. Bu senaryolara kapıları kapatırken aslında hem kendi kariyerinde canlandıracağı karakterlere hem de seyircisinin yüzüne kapıları kapatıyor. Evet büyük usta, seçici ol ama lütfen başka senaryoları da oku. Sinema severlerle daha fazla bir araya gel. Ender görülen oyunculuk yeteneklerini seni sevenlerinden sakınma. Hem bu dünyaya kaç kere bir Şener Şen daha gelecek değil mi? Vecihe'nin Kalbinin Üstündeki Gül'ü sevdik. Züğürt Ağa'nın saflığını, Muhsin Bey'in trajedisini, Baran'ın Gece'ye olan aşkını. Gülümsemelerin ardındaki hüzün kadar derin oyunculuğunla taht kurdun kalbimize. Sinemanın ruhu gibi kamaştırdı oyunculuğun gözlerimizi. Aklımız takılırdı Eşkıya'nın gizemine. Sinemanın usta oyuncusuna selam olsun. İyi ki varsın Şener Şen. Birine hapiste vurdular gece. Ölmedim. Hastalandım. Bir ciğerimi orada bıraktım. Gene ölmedim. Çok dövdüler beni. Kan kustum. Ama ölmedim. Yaşadım. Seni bir kez daha görebilmek için yaşadım.